Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeşim. Gördüğünüz bu ajurlu örneğin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım bu videoda. Örneğimiz oldukça hoş, kibar, bir o kadar da kolay bir örnek. Görüldüğü gibi ajurlu. Baklava dilimlerini andırır bir yapısı var. Yarım baklava örneği de diyebiliriz. Bu şekilde ön kısmı. Arkası ise böyle görünüyor. Oldukça kolay bir örnek. Herkesin rahatlıkla yapabileceğini düşündüğüm bir örnek. Burada akrilik bir iplik kullandım. 3,5 numarada şiş kullandım. Şimdi beraber yapacağımızda ise yine 3,5 numara şiş ve pamuklu bir iplik kullanacağım. 3,5 numara şiş kullanacağım dediğim gibi. Örneğimiz 8 ve 8'in katlarından artı bir ilmek şeklinde alıyoruz ilmek sayılarımızı. 8, 8'in katları artı bir ilmek. Ben şişime yeterli sayıda ilmek aldım. Bunun altında da bir sıra haroşa gitmiştim. Burada da bir sıra haroşa gittim. Lastik ya da herhangi başka bir şey de kullanılabilir. Öreceğimiz yere göre bu şekilde de yapılabilir. Ön yüzde örneğimizi kuracağız. Arka yüzlerde ise örgümüzün arka tarafında ise herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bütün örgü boyunca ters örgü kullanarak örgümüzü örüyoruz. Kenardaki ilk ilmeğimi düz olarak alıyorum. Bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin birincisini örecekmiş gibi sağ şişime geçiriyorum. İkinci ilmeği örerek alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm bu ilmeğin üzerinden geçirerek burada bir kesme işlemi yapmış oluyorum. Ve arkasından 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 3 düz ilmek örüyorum. 3 düz ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği beraber keserek alıyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum ve artık tekrar en baştan yaptıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Bir düz ördükten sonra tekrar bir artırıyorum. Sıradaki ilmeğin yönünü değiştirerek alıyorum. Örmeden bir sonrakini örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Böylece kesmiş oluyorum. Sıradaki 3 ilmeği örerek alıyorum. Düz örüyorum. Tekrar kesme yapacağım yere geldim. Bu sefer sağa yatıracağım için 2 ilmeği sağdan beraber örerek kesiyorum. Kesme işlemini bitirdikten sonra bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sola keseceğim için ilk ilmeği örecekmiş gibi alıyorum. Örmeden bir sonraki ilmeği örüp örmeden aldığım ilmeği onun üzerinden geçiriyorum. Böylece ilmeklerimi sola yatırmış oluyorum. Sıradaki 3 ilmeği düz örerek devam ediyorum. Sonraki 2 ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sola doğru kesme işlemi yapacağım için buradan girerek ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek kesme işlemini tamamlıyorum. Sıradaki 3 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar
devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde 3 ilmeği düz örüp bir artırdıktan sonra son ilmeğimi düz örerek sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüzde ise dediğim gibi bütün arka yüzlerde sadece ters örgü kullanıyoruz. Evet, 3. sıra ön yüze geldiğimde da zaten bakın kesme yapacağım yerler ve artırma yapacağım ajurlarımın olduğu yerler belirginleşiyor. Şimdi 3. sıraya bir düz ilmekle başlıyorum. İkinci düz ilmeği de ördükten sonra burada ajurumun üzerine geliyorum ve tekrar bir artırma yapıyorum. Şurada görüyorsunuz, tekrar kesme yapacağım yerdeyim. Bir ilmeği örmeden şişime aldım. İkinci ilmeği ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru beraber keserek örüyorum. Artık böyle bir üçgenimiz olmaya başladı. Bir önceki sırada 3 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi tek ilmeğimiz kaldı bu 2 kestiğimiz ilmeklerin arasında. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Burada da bir ilmek vardı. 3 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde takipte edebilirsiniz. Yani alttan ne yapmamız gerektiği zaten görünüyor. Bir düz örüyorum. Bir sola kestim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği sağa doğru beraber keserek alıyorum. Bir artırıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sola doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği sağa doğru beraber keserek alıyorum. Bir artırıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sola doğru kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek sağa doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda bir artırıp 2 düz örerek sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde dediğim gibi herhangi bir işlem yapmadan sadece ters örgü kullanıyorum. 5. sıra ön yüze geldim. Bu sırada bütün ilmeklerimizi baştan sona kadar, ilk ilmekten son ilmeğe kadar artırmalar hepsi dahil olmak üzere sadece düz örgü kullanarak örüyoruz. Yani bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bütün bir sırayı. Evet, 5. sıra ön yüzü düz ördüm. 6. sıra arka yüzde ters örerek 7. sıra ön yüze geldim. 7. sıra ön yüzde burada açmış olduğumuz bu baklavamızın alt kısmını bitirdik. Üst kısmını kapatarak devam ediyoruz. 1 2 2 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği sağa doğru beraber örerek kesiyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keseceğim için bir ilmeği örmeden şişime aldım. İkinci ilmeği ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. 1 2 sıradaki 3 ilmeği düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği sağa doğru beraber keserek aldım ve bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım.
sola doğru keseceğim için bir ilmeği örmeden şişime aldım. İkinci ilmeği ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sağa doğru beraber keserek yatırıyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sola doğru bir kesme yapıyorum. Bir, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Sağa doğru 2 ilmeği beraber keserek alıyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Sola doğru bir kesme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda kesmemi yaptıktan sonra bir iki düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, 9. sıra ön yüze geldiğimde tekrar sırama bir düz örerek başlıyorum. Bir düz ördükten sonra 2 ilmeği beraber sağa doğru keserek alıyorum. Bir artırıyorum. 1, 2, 3 düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Bir boşalıyorum. Bir düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek sola doğru kesmiş oluyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka yüze geldiğimde de bütün ilmeklerimi ters örerek 11. sıra ön yüze geliyorum. Evet, 11. sıra ön yüze geldiğimde örneğim de tamamen tamamlanmış oluyor. Bir sıra ön yüze bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzü de ters örerek tekrar bir sonraki ön yüzü de örneğimizi yeniden oluşturacağımız sıraya geliyorum. Evet, 13. sıra ön yüze geldiğimizde artık tekrar 1. sıradan itibaren yaptıklarımızın aynısını yukarıya doğru yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde oldukça kolay, rahat örülebilecek bir örnek, çabuk ilerliyor. Ben biraz daha yukarıya doğru öreyim. Bakalım bu iplikle de örneğimiz nasıl duracak. Evet, ben biraz daha yukarıya doğru örneğimi ilerlettim. Pamuklu iplikle de görüntüsü oldukça hoş oldu. Hem kolay hem zevkli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Oldukça da hoş duruyor. Dediğim gibi hırkalarda, yeleklerde, birçok yerde kullanabileceğiniz bir örnek. Akrilikteki duruşu ve pamukludaki duruşu bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazar. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.